Mayıs Analiz Merkezi'ne hoş geldiniz. 24 Ekim Cuma bülteni ile karşınızdayız. Sivasspor, Hatayspor, Türkiye 2. Ligi'ne gideceğiz. Al Ittihad Al Hilal'de Suudi Arabistan derbisini konuşacağız. Çok keyifli bir maç bekliyorum. Ve İtalya'da Milan Pisa mücadelesini konuşacağız. Her zaman olduğu gibi canlı tahtamız ve player tercihlerimiz var. Onu da videonun sonunda konuşacağız. Her gün saat 4'te analiste karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim ve haydi gelin soğuk Sivas'a gidelim. Hey gidi Sivasspor bir dönem dört büyüklerin belalısıydı. Şu anda ikincilikte mücadele ediyor. Sezona da aslında iyi bir giriş yapmadı Sivas. Baktığımız zaman Erzurum deplasmanında 2-0'la mağlup oldular. Bodrum'la 1-1 berabere kaldıktan sonrasında Ahmet'e 4-2, Pendik'e 2-1 yenildiler. Sonrasında bir toparlanma sürecine girdi Sivas Osman Zeki Korkmaz'la. Sarıyer'i yendikten sonra Vanspor'la berabere kaldılar. Adana Demir'e 5 attıktan sonra Sakarya deplasmanı ki bence ikinci ligin en zor deplasmanlarından biri 3-0'la galip geldiler. Selikspor ve Keçiören mücadelelerinde ise gol sesi çıkmadı. 0-0'la sahadan birer puanla ayrıldılar. Baktığımız zaman Sivas'a Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor'da iyi işler yapan Osman Zeki Korkmaz var. Hücum hattı fena sayılmaz Sivas'ın. Baktığımız zaman Kim Pooka, Bekir Böke, Bacı, Luan gibi oyuncuları var. Valon Etemi var Süper Lig futbolcusu aslında. Biraz daha toparlanma dönemine gireceğini düşünüyorum ben Sivas'ın. Şu anda ligde 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle 13 puandalar. 13 gol atarken kalelerinde 9 gol gördüler ama bu 13 golün 5'ini zaten Adana Demir'e attılar. Hatayspor ise çırpınmaya çalışıyor Hatay. 10 maçta galibiyetleri yok. 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldılar. 10 gol atarken 29 gol gördüler kalelerinde. Yani çok gol yiyen, atmaya da çalışan bir Sivas var. Pardon, Hatay var. Bu maç özelindeki benim düşüncem Sivas'ın artık bu yükselişini devam ettirmesi gerekiyor. Yani bir maç kazan, iki maç kazan, iki berabere kalla tekrardan Süper Lig'e gelmek biraz zor. O yüzden Hatay'a çok şans vereceğini düşünmüyorum. Uçtan uca bir Sivas kontrolünde geçmesini beklediğim bir maç. Buradaki benim ana tercihim Sivas'ın minimum 2 gol atarak kazanacağı yönünde. 1 ve 1,5 üstü maçın idealidir. Sivas tek başına 2,5 üstüne de taşıyabilir. Ama bu maç özelindeki benim ideal ve ana tercihim Sivas'ın maçı kazanacağı ve minimum 2 gol atacağı yönünde olacak. Haydi gelin Suudi Arabistan derbisine bakalım orada neler olacak. Suudi Arabistan'da haftanın hatta belki de ayın maçı Al Ittihad Al Hilal'i ağırlayacak. Al Nassr'ın arkasında kalan iki takım bu sene. Al Nassr çok önemli takviyeler yaptı. Özellikle defansa Martinez, Kingsley Coman, hücum hattına Joao Felix gibi oyuncuları alarak 5'te 5'te başladılar sezona. 19 maç, 5 maçta 19 gol atarken sadece 2 gol yediler. 15 puanla lider durumdalar. Arkasında hemen Al Hilal geliyor. Onlar da fena takviyeler yaptı diyemeyiz. Özellikle forvete Darwin Núñez sükseli bir transfer. 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlikleri var namağlupler. 15 gol atarken kalelerinde 6 gol gördüler. İkinci sıradalar şu anda. Al Ittihad cephesine baktığımızda ise 5 maçta 3 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyetleri var. Onlar da 11 gol atarken kalelerinde 7 gol gördü. Gol atmayı ve yemeyi seven iki takımın mücadelesi. Özellikle Al Hilal'de Marcos Leonardo ve Darwin Núñez'in formu dikkat çekiyor. Leonardo sezona iyi bir giriş yaptı. 9 golü var şu anda. Darwin Núñez'in ise 4 golü var. Zaten Darwin Núñez bir Liverpool editinde Arabistan'a gideceğinin mesajını vermişti. İşte bana para lazım tadında bir cümleyle o göz kırpmasını yapmıştı. Kendi aralarındaki son maçlara baktığımızda ise Al Ittihad 4-1 4-1 kazandığı bir maç var. 22 Şubat'ta oynanan. Ondan önceki maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 2024'teki maçlarına baktığımızda ise 3-1, 2-1, 4-1 gibi skorlar var. Yani burada tarafa gitmek çok mantıklı değil. O yüzden benim ana tercihim bu maç özelinde 2,5 üstü yönünde olacak. Maç 3,5 üstüne de taşınabilir. O yüzden burada golleri takip etmekte yarar var. Hatırlatmalarımızı yapalım. Her gün saat 4'te analizle karşınızda oluyoruz. Her cuma saat 6'da bir bahis eğitimiyle bilinçlenerek kazanma ihtimalimizi arttırıyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Videoya bir beğeni bırakırsanız da bizlere destek olmuş olursunuz diyelim ve hadi gelin Suudi Arabistan'dan İtalya'ya gidelim. Milan Pisa maçına bakalım. Bu yıl Serie A'da sıyrılan bir takım yok ilk 7 haftada. Baktığımızda Inter, Napoli, Roma, Bologna, Milan, Como çok benzer puandalar. Aralarında birer puan, ikişer puan fark var. Milan da Pisa'yı ağırlayacak. Öncelikle bir Milan cephesine bakalım. Milan 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldı. 9 gol atarken kalesinde 3 gol gördüler.
Pisa tarafına baktığımızda ise Pisa bu ligin bence en zayıf takımı ki bu sene yüksek ihtimalle Serie A'ya veda edip tekrardan Serie B'de mücadele etmeye devam edeceklerini düşünüyorum ben. 7 maçta 3 beraberlik, 4 mağlubiyetleri var. Daha galibiyetleri yok. 3 gol atarken kalelerinde 10 gol gören bir Pisa var. Şimdi Milan bir form yakaladı. Özellikle Allegri'nin gelişinden sonra Allegri bu ligi en iyi bilen hoca olabilir. Juventus'ta uzun seneler Serie A'da mücadele etti ve hep kafaya oynadı. Cremonese'ye 2-1 yenildikten sonrasında Milan, Lecce'yi 2-0, Bologna'yı 1-0, Udinese'yi 3-0, Napoli'yi 2-0 yendikten sonra Juventus'la 0-0 berabere kaldılar. Ama gene de Juventus karşısında oynadıkları oyun tatmin etti mi? Bence etti. 1.76'lık bir XG ürettiler. 13 şut atarken toplamda 4 tane isabetli şutları var. 3 tane net pozisyon kaçırdılar. Yani Milan biraz becerikli olsaydı Allegri eski takımını alt edebilirdi diye düşünüyorum. Buna karşılık Juventus'a 1.13'lük bir XG verdiler. Onlar da 12 şut çekip kaleye 3 tane isabetli şut gönderebildiler. Ya bu maç özelindeki benim ana tercihim Milan'ın rahat bir maç oynayacağını düşünüyorum. İlk yarıdan Milan'ın galibiyeti değerlendirilebilir ama benim ana tercihim Milan'ın minimum Pisa'ya 2 gol atarak kazanacağı yönünde. Pisa büyük takımlara karşı keyifli oyunu tercih edebiliyor. Napoli'ye de biraz aslında o korkuyu yaşatmışlardı. 3-2 kazanmıştı Napoli. Burada Milan'ın çok buna izin vereceğini düşünmüyorum ben San Siro'da. Yani Milan 2 gol atarak rahat kazanacaktır diye düşünüyorum. Tek başına Milan 2.5 üstü değerlendirilebilir yüksek oran isteyenler için. Ama benim ana tercihim 1 ve 1.5 üstü yönünde olacak. Hadi gelin bir de canlı tahtamız ve player tercihlerimize bakalım. Oradan nelere kazanmaya çalışacağız. Canlı tahtamız ve player tercihlerine baktığımızda Werder Bremen Union Berlin'in ilk yarı golünü takip edeceğiz. Schalke Darmstadt mücadelesinde Almanya 2'de Schalke çok formda şu an lider durumda. Schalke'nin gollerini takip edeceğim. Aarhus Nordsjælland mücadelesinde ise hem ilk yarı hem de 60'tan sonrasında gol bekliyorum. Burada da onun gollerini takip edeceğim ortaya. Player tercihine baktığımızda Karim Benzema'nın Suudi Arabistan derbisinde gol atmasını bekliyorum ben. Christian Pulisic ise çok formda. Pisa ağlarını minimum bir kez sarsacağını düşünüyorum. Her gün saat 4'lerde size karşınızda oluyoruz. Her cuma saat 6'da bahis eğitimimiz var. Hafta içi her gün ise saat 7'de short videosu olarak lig analiziyle karşınızdayız. Yarın saat 4'te buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.